Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Bugün sizlere çıtır çıtır el açması börek tarifi vereceğim. Hemen tarife geçelim. Yoğurma kabına 4 su bardağı unu alıyorum. Ve üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Tuzumuzu şöyle un ile karıştırdıktan sonra suyunu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğuracağım. Elimdeki ölçü kabında 2,5 su bardağı su var. Hamurumu yoğurduktan sonra ne kadarını eklediğimi size söyleyeceğim arkadaşlar. Bu arada hamurumuzun malzemeleri sadece un, su ve tuzdan oluşuyor. Oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde edeceğiz. Suyu ekledim arkadaşlar. Toplamda 1,5 su bardağı su ekledim. Yani 4 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1,5 su bardağı su eklemiş olduk. Bardağımızın ölçüsü 200 milimdir. Şimdi hamuru toparladıktan sonra iyice pürüzsüzleşene kadar bu şekilde tezgahta yoğuruyorum. Hamurumuz tamamen pürüzsüz hale gelene kadar bu şekilde yoğuralım. Hamuru ne kadar iyi yoğurursak o kadar güzel açılır arkadaşlar. Bunu da belirtmek isterim. Ve hamurumu yoğurma işlemini tamamladım. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde, bakın yumuşacık bir hamur elde ettim. Şimdi bezelere ayıracağım. Hamurumu şu şekilde eşit parçalara bölüyorum ve sonrasında büyük olan parçalardan küçüklere ekleyerek 12 adet beze elde ettim. Hamurlarımızı yuvarlak beze olarak değil de bu şekilde uzun uzun uçlarını hafiften içe katlayarak hazırlıyoruz. Ve hamurlarımı yağın içerisinde bekleteceğim. 1 çay bardağı eritilmiş tereyağı ekliyorum. 1 su bardağı sıvı yağ ekledim. Yine burada da artan yağ olursa onun miktarını da size belirteceğim arkadaşlar videomun sonunda. Ve şimdi hamurlarımızın her tarafını bu şekilde yağ bandırdıktan sonra yaklaşık 20-25 dakika kadar bu şekilde yağın içerisinde bekleteceğim. Sonra açmaya başlayacağım. Hamurların hepsini bu şekilde yağladıktan sonra üzerini kapatıyorum ve 20-25 dakika bu şekilde bekletiyorum. Şimdi yağın içerisinde dinlendirdiğimiz hamurları açmaya başlayacağız. Öncelikle üzerini açıyorum. Kabuklanmaması için kapatmıştım. Ve tepsimizi şöyle bir kenara alarak tek tek açmaya başlıyorum. Öncelikle tezgahımızı hafiften yağlayalım. Şu şekilde elimizle açacağız. Öncelikle elimle bu şekilde bastırarak sağa sola ittirerek açıyorum. Sonra elimi hamurun altına bu şekilde girdirip kendime doğru çekerek açıyorum arkadaşlar. İyice incelene kadar bu işlemi yaparak hamurumu büyütüyorum. Gördüğünüz gibi oklava kullanmadan ve merdane kullanmadan elimizle açıyoruz. Çok da ince açılıyor arkadaşlar. Yağı azaldıkça üzerine yağ ekleyebilirsiniz. Ne kadar yağlı olursa o kadar güzel açılıyor. Ufak tefek yırtılmalar olabilir. Bunlar sorun değil. Zaten böreğimizi katlayacağımız için içinde kalacaktır yırtılan yerler. Yufkamızı tamamen açtım. İçerisine peynir ekliyorum iç harç olarak. İstediğiniz iç harcı kullanabilirsiniz. Öncelikle gevşek olarak bu şekilde sarıyoruz. Birkaç tur. Sonrasında elimizle yuvarlayarak böreğimizi sarıyoruz. Ve böreğimizi bu şekilde sardıktan sonra şimdi en son yuvarlayıp gül böreği şekli veriyorum. Ve yine bu işlemi yaparken de sıkı sarmamaya dikkat edelim arkadaşlar. En uçtaki kısmını da böyle altına getirerek böreğimizin şeklini veriyoruz. Son görüntüsü bu şekilde gördüğünüz gibi. Tepsimizin dibine birazcık yağ sürüyorum ve her tarafını güzelce yağlıyorum.
Ve hazırlamış olduğum börekleri tepsiye diziyorum. Çıtır çıtır bu harika el açması böreği mutlaka evinizde yapmanızı tavsiye ediyorum. Pastaneden alacağınız bir porsiyon börek maliyetine evinizde koca bir tepsi börek yapabilirsiniz. Çok da güzel oluyor arkadaşlar. Yapılışı da çok kolay gördüğünüz gibi. Yapılışını şöyle tekrar göstermek istiyorum. Öncelikle hamuru dikdörtgen şeklinde elimizle uzatıyoruz. Sonra çekiştire çekiştire inceltip yufkamızı açıyoruz arkadaşlar. Başta da belirtmiştim, ufak tefek yırtılmalar önemli değil. Böreğimizi saracağımız için içte kalacak o kısımları. Bakın çok güzel bir şekilde açılıyor, incecik oluyor hamurumuz. Gerçekten çok lezzetli bir börek oldu. Pastaneden alınan böreklerle birebir aynı oldu, emin olabilirsiniz. Ve böreğimizin peynirini ekledikten sonra ilk önce gevşek olarak katlıyorum 1-2 tur. Sonrasında yuvarlıyorum arkadaşlar. Burada da yine çok sıkı sarmayalım, içi hamur kalmasın böreğimizin. Yufkayı tamamen sardıktan sonra son olarak kendi etrafında yuvarlayıp gül böreği şekli veriyoruz böreğimize ve tepsiye alıyoruz. Yapması gerçekten çok zevkli, çok da kolay gördüğünüz gibi. Bu böreğimizi de bu şekilde sardık ve en uç kısmını alta getirerek tepsiye alıyorum hepsini de. Böreklerimin tepsideki çiğ hali bile çok güzel görünüyor gördüğünüz gibi. Diğer bir yufkamı da açtım ve peynirini ekliyorum. Yine aynı öbür börekleri yaptığımız gibi yapacağız. Yufkalarımızı ne kadar ince açarsak o kadar lezzetli ve o kadar çıtır çıtır oluyor arkadaşlar. Açabildiğiniz kadar ince açın yufkalarınızı. Artık bu böreği evinizde yaptıktan sonra bir daha dışarıdan almak istemeyeceksiniz. Çünkü oldukça düşük maliyete koca bir tepsi börek çıkıyor. Artık bir kere bu böreği yaptıktan sonra ev halkı sizden sürekli isteyecek, emin olabilirsiniz. Oldukça az bir malzeme ile bir tepsi dolusu börek yapmak gerçekten çok basit gördüğünüz gibi. İstediğiniz iç harcı hazırlayarak yapabilirsiniz. Ben peynirli olarak yaptım. Sizler istediğiniz iç harcı tercih edebilirsiniz. Böreklerimin hepsini yaptım ve hamuru beklettiğim yağdan artan kısmından bu şekilde böreklerin üzerine biraz sürüyorum. Hamurları beklettiğim yağdan bir çay bardağı kadar arttı arkadaşlar. Eğer yağınızın artmasını istemiyorsanız içine eklediğimiz sıvı yağı bir çay bardağı olarak ekleyebilirsiniz. Ve artık böreklerim pişmeye hazır. Şimdi fırına gönderiyorum. Fırınımı önceden 180 derecede alt üst ayarda ısıttım ve böreklerimin altı üstü güzelce kızarana kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir görüntüsü var. Bakın muhteşem görünüyor böreklerimiz. Ve böreğimin altını üstünü gösterip çıtırtısını dinlemeniz için susuyorum. Ve şimdi de bir tanesini kesip içini göstereceğim sizlere. Bakın bunun da yine altı üstü aynı şekilde kızarmış. Böreğimi kestim ve şöyle yakından içini de sizlere göstermek istiyorum. Bakın yufkası incecik, çok güzel oldu. Gerçekten çok lezzetli bir börek. Mutlaka yapın bu tarifi arkadaşlar.
Ve bir tarifimin daha sonuna geldim. Deneyecek olan herkese şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyorum. Tariflerimden haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Ve diğer güzel tariflerimi de görmek için kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Yeni ve güzel tariflerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.